Karanlık çağların en büyük sırrı. Bir zamanlar düşman donanmalarını denizin ortasında cehenneme çeviren, Bizans'ın yenilmezliğini garantileyen o efsanevi silah, Yunan ateşi. Tarihin sayfalarında yakıcı bir iz bıraktı ama sonra sessizce kayboldu. Hiçbir formül, hiçbir yazılı kayıt kalmadı. Bu sır nasıl buharlaştı? Kimler bu bilgiye sahipti? Ve neden bir imparatorluk, en güçlü silahının tarifini sonsuza dek unuttu? Şimdi bu kayıp formülün peşine düşüyoruz. Geçmişin külleri arasında, Yunan ateşinin formülünün kayboluşunun derin ve büyüleyici hikayesini ortaya çıkaracağız. Başlıyoruz. Bizans İmparatorluğu'nun denizlerdeki fırtınası olarak bilinen Yunan ateşi, Rum ateşi, 7. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar, özellikle deniz savaşlarında, Konstantinopolis'in savunmasında ve imparatorluğun bekasında kritik bir rol oynayan, eşi benzeri görülmemiş bir silahtı. Sadece gemileri değil, düşmanın savaş azmini de yakan bu mucizevi madde, tarihin ilk alev makinesi olarak nitelendirilebilecek sifon adı verilen bir düzenek aracılığıyla düşman gemilerine püskürtülüyordu. Bu silahın en ayırt edici özelliği, iddialara göre suyla söndürülememesi, hatta suyla temas ettiğinde daha da şiddetlenmesiydi. Bu özellik, onu sıradan yanıcı maddelerden zift, kükürt, neft yağı gibi ayıran ve ona ilahi bir güç atfedilmesine neden olan temel faktördü. Yunan ateşinin formülü, Bizanslılar için altından daha değerli bir devlet sırrıydı. İmparatorluğun bekası doğrudan bu bilginin gizliliğine bağlıydı. Rivayete göre, formül ilk kez Kallinikos adında bir Suriyeli mimar ya da kimyager tarafından 670 civarında, Arap kuşatmalarına karşı geliştirilmişti. Ancak bu formül, halka açık bir bilgi değil, son derece kısıtlı ve güvenilir bir grup insanın elinde tutulan, nesilden nesile sözlü olarak aktarılan ya da sadece imparatorun ve birkaç uzmanın bildiği bir sırdı. Bu durum, onu o kadar özel kılıyordu ki, formülün ifşası ihanetle eşdeğer görülüyordu ve bu sırrı bilenlere karşı ölüm cezası uygulanıyordu. Formül, imparatorluk ailesinin kutsal bir emaneti gibi korunmuş ve bu bilgiye erişim, saraydaki en yüksek kademelerle sınırlı kalmıştır. Formülün kayboluşuna giden yol, esasen bu aşırı gizlilik politikasıyla döşendi. Bizanslılar, formülün düşman eline geçmesini engellemek için büyük bir başarı gösterdiler, ancak bu başarı, aynı zamanda kendi felaketlerinin de tohumlarını ekti. Tarih boyunca Bizans'ın düşmanları, özellikle Araplar ve Bulgarlar, ele geçirdikleri Bizans gemilerinden bir miktar Yunan ateşi elde etmeyi başarmışlardı. Ancak, bu bitmiş ürünü analiz etmek ya da üretim sürecini deşifre etmek asla mümkün olmadı. Bunun nedeni, formülün sadece kimyasal bileşenlerden ibaret olmamasıydı. Aynı zamanda özel üretim teknikleri, doğru karıştırma oranları ve belki de en önemlisi, sifon düzeneğinin karmaşık mühendisliği gibi unsurları da içeriyordu. Tamamlanmış bir silaha sahip olmak, sifon sistemi olmadan formülü yeniden üretmek için yeterli değildi. Bu karmaşıklık, formülün yazılı bir belge haline getirilmesini zorlaştırıyordu. Çünkü kimyasal ve mühendislik bilgilerinin bir arada, sadece bilenler tarafından anlaşılacak şekilde şifrelenmesi gerekiyordu. Formülün esrarengiz bir şekilde kaybolması ise, Bizans İmparatorluğu'nun nihai düşüşüyle, yani 1453'te Konstantinopolis'in Osmanlılar tarafından fethiyle yakından ilişkilidir. İmparatorluğun 1000 yıllık gücünün sona erdiği bu dönemde, imparatorlukla birlikte en değerli sırları da silinip gitti. Sözlü aktarım zincirinin kırılması, formülün nesilden nesile aktarılmasına dayanan sistem, fethin kaosu içinde kesintiye uğradı. Olaylar sırasında bilgiye sahip olan son uzmanlar, mühendisler ve kimyagerler ya öldü, ya da esir alındı ve sırrı başkalarına aktarma fırsatı bulamadı. Sadece bir avuç insanın bildiği bu bilgi, o kargaşada sözlü hafızadan silinip gitti. Yazılı kayıtların yokluğu, formülün asla tam olarak yazılı hale getirilmemiş olması ya da yazılı kayıtların kasıtlı olarak çok az sayıda ve güvenli yerlerde tutulması, kayboluşun temel nedenidir. Eğer formül yazılı olsaydı, büyük ihtimalle ya Osmanlı'nın eline geçecek ya da batıya kaçan bilim adamları tarafından korunacaktı.
Ancak, formülün devletin en büyük sırrı olması, onu yazmaktan çekinilmesine yol açtı. İmparatorluğun yıkılmasıyla, eğer varsa, o az sayıdaki yazılı belge de büyük ihtimalle yok edildi, kayboldu veya gizli kalacak şekilde saklandı. Teknolojik eskime ve ihmal. 13. ve 14. yüzyıllarda, barutun ve topçuluğun yükselişiyle birlikte, savaş teknolojileri dramatik bir değişim yaşadı. Dev toplar ve ateşli silahlar, deniz savaşlarında Yunan ateşinin etkisini gölgelemeye başladı. Bu durum, Bizans'ın son dönemlerinde Yunan ateşine olan bağımlılığın ve ilginin azalmasına neden olmuş olabilir. Daha güçlü, daha modern silahlara odaklanıldıkça, eski, gizli teknolojiye hakim olan ustaların sayısı azaldı, yeni nesil uzmanların yetiştirilmesi ihmal edildi ve sonuç olarak bilgi zinciri zayıfladı. Formül, yeni teknolojilerin gölgesinde kullanımdan kalktı ve zamanla sadece bir efsane olarak hatırlandı. Sonuç olarak, Yunan ateşinin formülünün kayboluşu, tek bir olaya değil, aşırı gizliliğe, teknolojik ilerlemeye ve bir imparatorluğun dramatik çöküşüne dayanan karmaşık bir sürecin sonucudur. Bugün bile bilim insanları, bu efsanevi karışımın tam olarak ne olduğunu kesin olarak bilemiyor. Neft yağı, kükürt, zift, kalsiyum oksit, sönmemiş kireç gibi bileşenlerin kullanıldığı düşünülüyor, ancak tam tarifi ve üretim süreci, tarihin en büyük askeri sırlarından biri olarak sonsuza dek kaybolmuş durumda. Bu kayıp, sadece bir kimyasal formülün değil, aynı zamanda antik bir dehanın ve bir zamanların en büyük imparatorluğunun yenilmezlik mitinin de sonunu simgeler. Formül, Bizans'ın en büyük gücüyken, kayboluşu da en büyük trajedisi olmuştur.